Merhaba. Yani bir elektronikçi olarak hesap makinelerine özel bir ilgim var benim. Özellikle de bu LCD ekran öncesi hesap makinelerini çok seviyorum. İşte 2021 yılının başlarında dedim ki ben birazcık bir koleksiyon yapayım. Şu anda 2024'ün sonuna geldiğimize göre yaklaşık olarak demek ki 4 seneye yakındır hesap makinesi topluyorum. Tabii çok büyük bir bütçe ayırmıyorum buna. Genelde ikinci elde bulduğum makineleri alıyorum. 2024 Kasım itibarıyla elimdeki makineleri şöyle kısaca bir tanıtmak istedim size. Bunun da nasıl bir hobi olduğunu, nasıl bir koleksiyonculuk olduğunu görmenizi istiyorum. Bu makineyle başlayalım. Bu benim ailemin evinde bulduğum bir makine aslında. Ne zaman geldiğini de bilmiyorum. Ama işte VFD ekranlı ve bayağı da bir fonksiyonu olan bir şey. Hatta işte böyle kitapçığı falan da duruyor. Fransızca ve Almanca galiba, enteresan. Böyle bir kılıfı var. Bu makine çalışıyor tabi. Deneyelim. Görüldüğü gibi çalışıyor. Sanki böyle biraz düşünüyor gibi. Enteresan bir düşünme şeyi var. On haneli bir makine. 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında 11. hanesi de var ama o kullanılmıyor. Orayı artı eksi için kullanıyoruz tahmin ediyorum. Evet. İşte aslında bir mühendislik için geçerli olabilecek bir takım fonksiyonları var. 1975 üretimi. Hala da çalıştığına göre 0.45 watt yalnız. Hakikaten bu pilleri uzun süre buna dayandırmanız mümkün değil. Ama yine de nadide bir parça ve güzel çalışan bir parça olarak koleksiyonumda duruyor. Kutusuna koyup kaldırıyoruz. İşte size 1975'ten minik bir makine. Çok şirin bir makine. Ben bunu ikinci elden almıştım. Basit bir arızası vardı. Onu da yaptım. Hatta onu benim diğer videolar arasında bulabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Evet, sadece 4 işlem yapabilen, üslü sayılarla da uğraşamayan bir hesap makinesi. Ama çok şirin yani, onu da söylemem lazım. Bu da 0.2 watt, gene pil canavarı tabii bunlar. Bu da 75 yılından koleksiyonumda bir parça. Bu da yakın zamanda aldığım makinelerden biri. Bunu henüz tamire fırsat bulamadım. 1975 üretimi Sperry Remington. Yine 4 işlem. VFD göstergeli. Basit bir makine. Bunu oldukça temiz olduğu için aldım ikinci elden. Bir de sonradan öğrendim ki bu Casio üretimiymiş.
Öyle bir iddia var. Made in Japan diyor zaten. Bunun da eğer arızasını giderebilirsem hani videolarda ileride bu da yerini alabilir ama şimdilik çalışmaz halde tutuyorum. Şimdi gelelim Casio FX102'ye. Bu videonun başında gösterdiğim Casio FX101'in hemen hemen aynı makine. Bunu gene ikinci elden aldım. Gene 4 pille çalışıyor. Bunun da tamiriyle ilgili bir videom var. Onu görebilirsiniz. Bu da 1976'dan. Yani gördüğünüz gibi bayağı da bir fonksiyonu var. Güzel makineler bunlar, seviyorum. En kıymetli parçalardan ikisiydi bunlar, 101 ve 102. Bu da faal durumda ve çalışıyor. Sırada enteresan bir makine var. Bu Reactor yazan bir makine. Bunu Hollanda'da Hema diye bir zincir mağaza kendisi için üretiliyormuş. Aslında makine TI-1265 diye Texas Instruments'ın bir makinesi. Zaten TI-1265'e bakarsanız aynı makine olduğunu göreceksiniz. Sadece üstüne kendi markasını koydurmuş o market. Gördüğünüz gibi gene VFD ekran. 9 voltluk bir pille çalışıyor bu. Tabii bir de VFD olduğunu düşünürsek artık bu pili ne hale getirir onu da bilemiyorum. Şimdi 9 voltluk pil arayana kadar şuradan ona ben bir gerilim vereyim. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Tuşları biraz kötü durumda yalnız. Bunun da benden bir tamirden geçmesi gerekiyor maalesef. Tuşlar basmıyor çünkü. İşte bunların bir kısmı koleksiyona giriyor böyle ama tamir gerektiriyor. Hani buna da bir tamir videosu yaparım muhtemelen. Çünkü hiçbir tuş çalışmıyor şu anda. Bu da 1976 yapımı Texas Instruments'ın bir makinesi. Bunlarda genelde bir tane çip oluyor. O çip bütün devreyi, yani hem keyboard'a bakıyor hem display'i sürüyor. Başka da hiçbir şey yok genelde işlerinde. Bunu da ileride bir videosunu çekebilirim gene. 76'dan kalma bir güzellik. Bu da 1976'dan kalma SR512 Texas Instruments'ın. Muhtemelen çalışmayacaktır. İşin enteresan tarafı bunlar böyle minik LED göstergeler. VFD değil bunun göstergesi, LED. Niye çalışmayacağını da söyleyeyim. Ben bunu daha önce bir videoya çekmiştim. İçine şarjlı pil koydum. Lityum pil koydum. Şuradan da şarj yeri yaptım. O videoyu da seyredebilirsiniz ama şu anda pil bitmiş durumda. Hani ben de onu şu anda video çekerken doldurmak istemedim ama güzel bir makine hakikaten. Zamanında bunlar da meşhur makinelerdi mühendisler arasında. Yine tabii tek çip ve bir tane display. Başka da hiçbir şey yok içinde. Şimdi zaten bir tane benzeri gelecek. Onu da göstereceğim. Onun içi açık çünkü. Ama güzel, tarihi, nostaljik bir makine. Şimdi sırada 1977'den bir güzellik var. Pek fazla bulunmayan bir marka. Commodore'un hesap makinesi. Bunu bir takipçim yolladı bana. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Sağ olsun, ücretsiz yolladı bana. Çok enteresan bir makine. Aslında bu M dediği mathematician galiba, yani matematikçiler için, yani benim tanımadığım bir sürü fonksiyon var bunun üstünde. Hani normal bildiğimiz fonksiyonlar dışında. İngiliz yapımı. Ve işte şarjlı pil vardı içinde. Ben bunu bir videoda gösterdim. Bunun içindeki pili değiştirerek çalışır hale getirdim. Hatta belki şimdi bile evet çalışıyor. İçine şarjlı pilleri koyduktan sonra çalışmaya başladı.
Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Bu makinelerin ben düşünme kısmını seviyorum. Mesela bakın zor bir şey 69 faktöriyel. Arkadaş düşünüyor. Öyle bir düşünme payları var. Daha burada eminim başka fonksiyonlarda da düşünüyordur. Bu kadar büyük bir sayının sinüsünü bulamaz da. Şöyle bakalım. Bakın sinüste bağ ne kadar düşünüyor. Kosinüs. Çok güzel aletler bunlar ama ben seviyorum bunları. Bunda tabi gösterge gene VFD yani Vacuum Fluorescent Display denen. İşte içinde hesap makinesinin mesela gerilim yükseltici falan gerektiren displayler bunlar. Bu makinenin içinde dediğim gibi kanalımdaki ilgili videosunda görebilirsiniz. Nasıl yaptım, nasıl çalıştırdım. Çünkü minik tamirler de vardı içinde. Ama çok hoş ve nadide parçalarımdan biri koleksiyonda. Bunu da kılıfında saklayalım. Şimdi burada 1977'den bir güzellik var. Texas Instruments'ın TI-51-3. Daha önce gösterdiğim SR-51-2'ye benziyor bu makinede. Bunlarda genelde şarjlı pil oluyordu. Şimdi ama bunda şöyle bir durum var. Ben bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum. Yani muhtemelen bir yerden hurdadan falan ya da bir arkadaşım verdi. Arka kapağı yok maalesef. Ama şunun da basitliğine bakın. Yani burada bir tek tuş takımı. Buradan işte gerilim veriyorsunuz. 9 volt. Şurada da hani şimdi açmak istemiyorum ama bir tane çip var sadece içinde. Tek bir çip. Zaten burada bacakları görünüyor. Tek bir çip. Her işi yapıyor. Yani hem göstergeyi sürüyor hem işte tuşları şey yapıyor. Verelim bir 9 volt hemen deneyelim. Bakın çalışıyor. Yalnız çok minik hakikaten şeyler. Böyle zaten mercek koymuşlar üstüne. Bunda da bir 69 faktöriyel deneyelim bakalım ne kadar. Bu da düşünüyor mu? 69 faktöriyel. Evet bu da bayağı bir düşünceli bir arkadaş. Mesela bunu büyük bir sayı olduğu zaman da error yazmıyor. Böyle yakıp söndürüyor. Ya da mesela 1/x yazdık. İşte sonsuz demek için bunu gösteriyor. Çok güzel aletler bunlar ama. Ufak tefek hani minik şeyleri de var. Programlama özellikleri de var bazılarının. Mesela burada store recall dediği işte mesela 3 numaralı hafızaya store diyorsunuz. Yani kaydet diyorsunuz. Ondan sonra 3 numaralı hafızaya getir diyorsunuz vesaire. O tür işler de yapabiliyor. Zamanının gene yüksek teknoloji ürünlerinden biri. 1977'den. Bu yeni gelen makinelerimden biri. Casio FX31. Bunu da daha yakın zamanda aldım ve henüz tam olarak test etme şansı bulamadım ama bunun da bir arızası var bildiğim kadarıyla. Şöyle pil koyarsak şurada yanda açıyoruz. Evet. Aslında çalışıyor makine ama bazı tuşlar basmıyor. Mesela bazısı basıyor ya da zor basıyor. Bakın basmıyor mesela bazı tuşlar. Bayağı bir zorlamak gerekiyor. O yüzden buna da bir tamir videosu olacak muhtemelen. Yani şu tuşları artık temizleyeceğiz mi? Kontaklarını mı yenileyeceğiz bilmiyorum ama bayağı şimdi zorlayarak basıyorum. Normal basışla almıyor çünkü. Bakın şöyle. Normal basışla almıyor. Ama bu da temiz güzel bir makine. Bunu da elden geçirip doğru düz bir tamir edersem hoş bir koleksiyon parçası olacak. Bu makine 1978'den kalma. Bunu da koleksiyonumda tutuyorum. Gelelim Casio J1'e. Bunu da bana bir takipçim gönderdi gene.
3 tane hesap makinesi göndermişti. Onlardan bir tanesi. Ben bunu tamir ettim. Bunun videosunu da görebilirsiniz. Gene kanalımda. 0.25 Watt tabi gene pil canavarlarından biri. 2 tane kalem pille çalışıyor. Çok basit bir şey. 4 işlem artı karekök. Ama işte 1978 civarında demek ki işe yarayan bir şeymiş. Zaten bunlarda genelde adaptör girişi de oluyor. Yani pil dayanmadığı için, ki o zamanlar alkalin piller falan da pek satılmıyordu. Hani şarjlı piller de pek kullanılmıyordu. O yüzden hani normal çinko karbon pillerle zaten çok kısa dayanıyordu bunların pilleri. O yüzden hemen hemen hepsinde böyle bir adaptör girişi vardır. Bu da 1978'den kalma koleksiyon parçam. Yine 1978'den bir makine bu. Bu da o zamanlar olduğu gibi gene 2 tane pille çalışıyor. Bakalım çalışacak mı? Bir süredir kullanmıyorum bunları, o yüzden çalışacak mı diye baktım ama çalışıyor, evet. Bu makinenin çok ilginç bir videosu var kanalımda. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Bu tuşların bir kısmı çalışmıyordu. Onları ben enteresan bir şekilde çözdüm. İşte gene basit bir makine. Tabii 4 işlem, karekök, yüzde. Fazla da bir şey yok. Ama işte o yıllarda çok da fazla bir şey aranmıyordu zaten. Dediğim gibi ikinci elde ucuza almıştım. Bu da tamir edip koleksiyonuma koyduğum makinelerden bir tanesi. Tabii ki bunda da gene adaptör girişi var. Çünkü hepsi pil canavarı. 0.2 Watt gene. Casio Memory B1. Geldik 1982'ye. Burada bir FX82 var. Kılıfı biraz gitmiş. Bu biraz kötü durumda. Yeni aldım bunu ama beklediğimden kötü çıktı. Şu pil kapağı da yerinde durmuyor doğru dürüst. Kırılmış. Ama olsun, bunu da bir adam ederiz. Şimdi bunun tabi farkı ekran LCD. 1982'den kalmasına rağmen. Buna tabi çok uzun süre gidiyor pilleri. Şöyle bir deneyelim pillerini, bakalım çalıştırabilecek miyiz? Burada da kırık var çünkü. Bu biraz elden geçmesi gerekiyor. Açalım. Evet, çalışıyor makine. Yani klasik işte 80'li yılların mühendislik makinesi, hemen hemen bütün bildiğimiz fonksiyonlar var üstünde. Ben hep böyle faktöriyeli denerim ne yapıyor diye. 69 da ölçebildiği en büyük faktöriyel bunların. Çünkü 70 yazdığınız zaman sınırlarını aşıyor faktöriyel. Bayağı bir düşündükten sonra hata veriyor. 69 faktöriyel bulabildikleri en büyük sayı. Faktöriyel olarak yani. İşte bu da 4-5 saniye düşünüyor. İşte Auto Power Off da var. LCD'li makinelerin ilk örneklerinden bu da. Ama tabii o zamanlar için büyük bir devrim. Çünkü o VFD ekranlar, onlara pil dayandıramıyordunuz. Bunlar öyle değil. Çok uzun süre gidiyor bunların pilleri. Zaten onlar 0.2 Watt, 0.25 Watt falandı. Buna bakar mısınız? 0.0007 Watt. Yani 0.7 miliwatt hatta. Hani pilin kendi ömrü daha çabuk biter muhtemelen. O kadar az pil yiyor bunlar. Bu da tabii biraz yapıştırıcı, biraz başka şeyler, biraz elden geçireceğim. Daha yeni aldığım için pek ilgilenme fırsatı bulamadım bununla. Ama 80'lerin güzel bir makinesi. Onu da kaldıralım. ...1982'den o zamanlar için ilginç bir makine. İşte mini kart diyor, bakın LC787. Hani kredi kartı kalınlığında olmasa da kredi kartı büyüklüğünde bir makine. İşte o zamanlar herhalde bunu cebinde taşımak havalıydı. Tabii cep telefonları yok. Saatlerde bile hesap makinesi olmadığı için bunu taşımak bayağı bir havalı bir şeydi tahmin ediyorum. Hemen cebinden hesap makinesini çıkarıyorsun.
Yıl 1982. Yalnız ben bunu bayağı bir uğraştım. Bu tamir olmadı çünkü LCD ekran gitmiş. Yani onun konnektörleri falan kopmuştu. O yüzden buna yapacak bir şey bulamadım. Hani bundan bazen satıyorlar ikinci el sitelerinde. Eğer bir tane daha bulursam belki ikisinden bir makine yaparım ya da yeni aldığımı düzeltirim. Artık bilemiyorum. Bu da 1982'den cüzdan boyu bir koleksiyon parçam. O zamanlar için tabii güzel bir gadget. Yine 1982 yılından bir makine Sharp EL530. Normalde ben tabii Sharp markasını koleksiyonuma katmıyorum. Hani Casio ve Texas Instruments genelde ben tercih ediyorum ama bunu niye aldım? Çünkü bu makine benim üniversitede kullandığım makineydi. Böyle bir nostalji hissiyle yani aynını bulunca aldım. Benim makinemi bir arkadaşım çünkü geri vermemişti. Almıştı bir imtihan için. Geri vermemişti. O öyle gitti. Ben de aynı makineyi görünce aldım. Hakikaten o zamanlar için güzel bir makineydi ama mesela Casio'lar kadar şeyi fazla değildir dijiti. Bakın 8 dijit ancak hatta şey olunca yüzdelik dilime çıktığı zaman burada sadece işte 5 basamak görünüyor. Burada da yüzdesini 10 üzeri yazıyor çünkü. Çok önemli mi? Değil yani mühendislikte biliyorsunuz yani biz artı eksi %20 hatayı bile kabul ediyoruz. Hani noktadan sonra 4 dijit zaten fazlasıyla yeterli. Yani bütün üniversite hayatımı bununla geçirdim ben. İşime de yaradı. Şöyle de bakın enteresan bir şekilde açabilirsem. Açılması da biraz garip çünkü. Şuradan şöyle bastıracağız. Pek bir şey göstermemişler içinde ama işte piller böyle. Buraya da metal frame'i koymuşlar. Şurada da çip görünüyor. Zaten muhtemelen başka da bir şey yoktur içinde. İşte buradan pillerini değiştiriyorsunuz. Tabi bu da gene LCD olduğu için 0.0003 Watt. Bu da gene bu pilleri bunun içinde unutabilirsiniz çok rahat. O kadar uzun gider yani. Bu da benim için nostaljik bir makine olduğu için saklıyorum. Normalde Sharp markaları pek dediğim gibi koleksiyonuma koymam. Gene bir meşhur 69 faktöriyel deneyelim. Gördüğünüz gibi bu da bayağı bir düşünceli bir arkadaş. Yani o zamanki işte çiplerin, işlemcilerin hızına göre bu da normal. Bayağı bir uğraşıyor çünkü o faktöriyeli hesaplamak için. Buradan da kapatıyorsunuz. Açma, kapama. 1982'den bir LCD makine. 1984'ten LCD bir makine. Pil takmamışım o yüzden çalışmıyor. Ama bunun hakkında hemen hemen hiç bilgi yok. Yani 1984 olduğunu öğrendim bir tek. Onun dışında çok da fazla bir bilgi alamadım makine hakkında. Zaten çok da detaylı bir makine değil. Yine 4 işlem, yüzde ve karekök yapabiliyor. İşte o zamanlar böyle makineler modaydı. Hani cebinizde taşıyordunuz. Tabii telefon yok, bir şey yok. Bunları cepte taşımak modaydı. Bu da onlardan biri. Şöyle alıp taşıyordunuz cebinizde. 1984'ten bir makine. Bu da zannederim eşimin ailesinden gelmişti. Ne zaman alındığını bilmiyorum o yüzden. Ama koleksiyonda duruyor. 1984 yılından başka bir makine. SL87. Benim amcam da elektrik mühendisidir ve meraklıdır böyle arşiv yapmaya ya da koleksiyon yapmaya. Ondan aldım, bunu rica ettim. 84 yılında enteresan, gene bu kartvizit boyutunda. Hani gene cüzdanınızda taşıyacağınız bir makine. Yalnız bunun tabii bir arızası var. Şu tuşların bir kısmı, hatta hiçbiri basmıyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü şuradan bir
İşte içinden flat cable yani düz kablo geçiyor şeyden göstergeye doğru. Bir kısmı onun hasar görmüş. Şimdi ben bunu açmaya kalkarsam hani şuradan yırtmam lazım. Bütün bu deriyi yırtmam gerekecek ve nasıl kapatırım onu da bilmiyorum. Hani orijinalliği de bozulacak diye çok fazla şey yapmadım. Uğraşmadım. Zaten 4 işlem yapan bir de karekök yapan bir makine. Ama sadece güneş enerjisiyle çalışıyor. Bakın mesela gitti güneş. Çok az enerji harcadığı için. Bunu da enteresan bir makine olarak koleksiyonumda tutuyorum. Ama dediğim gibi tamir etmeye kalkarsam burayı kesmem gerekecek ki bütün orijinalliği gidecek. Onu yapmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde saklayacağız. Evet, yıl 1985. 1985'e geldik. Bir tane FX 115. Bu yine ikinci elden aldım ama neredeyse yeni gibi makine. Hani kullanılmamış gibi güzel bir makine. Hem de çok ucuza aldım. Tabi artık 80'li yılların ortasından hatta başından itibaren LCD ekranlar hani VFD ekranlar pek görünmüyor artık. Bunlar var. Hatta biz bir de o zamanlar işte güneş enerjisiyle çalışanlar da moda olmuş. Hiç pil kullanmadan çalışan ve bütün işte bildiğimiz mühendislik fonksiyonlarını yapan makineler. Çok da güzel bir makine. Benim hoşuma gidiyor bu. Yani normal günlük kullanımda bile kullanılabilir. Gene meşhur 69 faktöriyel tabi biraz düşünüyor arkadaş. Nedense o zamanki işlemcilerin hızı bu kadar. Ama çok güzel kullanılabilir bir makine. Güneş enerjisi de olduğu için hani pil mil hiçbir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Çok da temiz. Bu da nadide bir parça olarak koleksiyonumda duruyor. 1985. 89'a kadar üretmiş bunu. 89'da bırakmış kasıyor. Hani off yapmaya bile gerek yok belki ama zaten yapamıyorsunuz off. Off düğmesi yok. Herhalde bu şey olunca gidiyor tabi. Kılıfa koyunca gidiyor. Makine sıfırlıyor tekrar. On var, off yok. Hani gerek görmemişler çünkü güneş gittiği zaman gidiyor zaten. Kılıfı da çok iyi durumda. Bunu da nadide bir parça olarak saklıyorum. Geldik 1989'a. Burada da 1989 yılından gene ikinci elde aldığım tertemiz bir makine var. Fakat bu makinede maalesef çalışmıyor. Yani içi de inanılmaz basit bir devresi var ve esnek bir PCB ile yapmışlar. Yani tamir etmek de neredeyse imkansız. Bunu da şimdilik böyle tutuyorum. Belki hani hurda bir tane bulup iç devresini değiştirip bunu da tamir edebilirim. Şimdilik bu şekilde koleksiyonumda duruyor. Yine 1989'dan bir makine. Bu efsane makinelerden biri. 3600P vardı. Bu da 3600PV. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi pil yeri yok. Bu o zamanlar üniversite öğrencilerinin efsane makinesiydi. Her şey var üstünde. Bütün fonksiyonlar var. İşte istatistik fonksiyonları falan da var ve programlayabiliyordunuz da basit programlama stepleriyle yani birkaç tane işlemi arka arkaya programlayıp tek bir program yapıyordunuz. İşte mesela programlama başla diyorsunuz. İşte 2 tane program var burada. Programlamaya başla diyorsunuz. Belli işlemler yapıyorsunuz. Sonra programı kaydediyorsunuz. İşte ne bileyim 3'e böl 5'le çarp sinüsünü al. Arka arkaya birçok stepi koyup ondan sonra o programa bastığınızda o işlemi yapıyordu. Burada da PCL dediği program clear yani programı temizleme tuşu var. O zamanlar gene çok tutulan makinelerden biriydi. Bu da tabii bu efsane makinelerden biri benim koleksiyonumda olmazsa olmazdı. Bunu da koleksiyona kattım tabii ki. Bu da yine 1989'da çıkmış bir makine. O meşhur 3600 serisinin çok benzeri. Aslında aynı makine fakat şey yok bunda.
Güneş paneli yok gördüğünüz gibi. Bu pille çalışıyor. Artı bir de 4 tane program var. 1, 2, 3, 4 diye 4 program var bunun. 4 tane programlama yapabiliyorsunuz. İşte decimal, hexadesimal, binary, oktal çevirimleri falan da yapıyor. Yani o 3600 serisinin biraz geliştirilmiş. Aslında bu çok popüler bir şey değildi. Bu makine çok popüler değildi. 3600 serisi daha popülerdi. Ama bu da işte bir tane pille çalışıyor. CR2025 pille çalışıyor. Tek bir pille. Tabi bunlar artık gittikçe teknoloji geliştiği için bunlar tabi çok daha az pil yiyorlar. İşte 0.0005 watt. Yine bu pille de uzun süre dayanıyordu. Bir de öbüründe 3600'lerde buradan açıyorsunuz. Bunda açma kapama düğmesi yapmışlar. Şu şekilde. Geri kalanı çok benziyor fonksiyonları. Bayağı da hızlı aslında. Bakalım 69 faktöriyelde ne yapıyor? İşte. Evet, bu da 3800p koleksiyondan başka bir makine. Bu da çok son derece iyi durumda. O yüzden bunu da bu şekilde tamir vesaire gerektirmeden saklıyorum. Bu 5500 ve 1990 model. Ben bunu 1996'da iş yerinde kullanmak için almıştım. Neden bilmiyorum ama bu tuşların kenarları falan bozuldu. Onun dışında makine tabii çalışıyor normal. Yalnız şu anda low battery. Pili bitmek üzere. Buna bir yeni pil takayım. Ama modern bir makine bu tabii. Yani hemen hemen her işlemi yapıyor. İşte fonksiyon tuşları, integraller, türevler, matris işlemleri vesaire bayağı bir işlem yapan, hani modern sayılabilecek bir makine. Display'ini gösteremedim çünkü pili bitmiş. Ben bunu bir an önce de pilini değiştireyim. Ama bu kendi aldığım makinelerden biri. Bunu koleksiyonumda tutuyorum. Son makinem de 1990'dan Casio FX85 ve artık da bunlar nispeten daha modern makineler. Bunlarda göze çarpan bir şey, yani diğer fonksiyonların dışında şu K-in ve K-out dediği kalıcı hafızalar var. Hani bu hafızalar normalde makine kapattığınız anda siliniyor. Bu kalıcı hafızalar silinmiyor. Makinenin hani o zamanlar herhalde ECAREPROM benzeri bir şeyler koymuşlar içine. Kalıcı hafıza da saklayabiliyorsunuz makinede. İşte gene klasik fonksiyonları var. Nispeten daha hızlı çalışıyor tabii, 69 faktöriyel. Artık işlemciler de hızlanmış. İşte bu makinede göstermeyi istediğim son makine. Ufak bir tabii tamire ihtiyacı var. Şöyle burasının yapıştırılması lazım. Çıkmış. Birazcık biçimsiz yapıştırmaymış herhalde. Gittikçe biraz tabii üretim kalitesi de düşüyor maalesef bunların. Son olarak da bu makinemi göstermiş olayım. İşte 4 senede ikinci elden ya da sağdan soldan bularak topladığım makineler bunlar. İleride koleksiyonum gelişince belki bu videonun ikincisini, üçüncüsünü, tabi bu makineleri göstermeden diğer gelen makineleri göstererek çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.